Asil Nursema'yı kurtardı. Peki bundan sonra neler değişecek? Fatih Başak'ı aldatıyor mu? Kıvılcım ve Ömer aşkında son durum ne? Hepsini bu videoda konuşacağız. Ama öncesinde Salkım ve Elif'i sevmeyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. İlk olarak alevlerin arasında kalan Nursema'nın nasıl kurtulacağı ve devamında yaşanacaklarla videomuza başlayalım. Yeni bölümde Asil korkusuzca alevlerin içerisine girecek ve Nursema'nın eşi İlhami'nin yapmadığını yapıp Nursema'yı o yangının içinden çıkaracak. Burada Asil'in sadece Nursema'yı kurtarmadığını, aynı zamanda hikayenin yönünü de değiştirecek çok önemli bir adım attığını düşünüyorum. Çünkü Nursema bugüne kadar Asil'e mesafeli durdu. Ama bu yangın onun için büyük bir kırılma noktası olacak. Nursema apar topar hastaneye kaldırılacak ve bu süreçte tüm aile büyük bir korku yaşayacak. Ünal ailesinde herkes Nursema'dan gelecek iyi haberi beklerken bir yandan da yangında kimin ne yaptığı konuşulacak. Nursema'nın nasıl kurtulduğuna gelince ise onu Asil'in kurtardığı çok geçmeden herkes tarafından anlaşılacak. Bence Asil bunu büyütmeden geri planda duracak. Ama böyle büyük bir olay saklı kalmayacak. İlhami ise bu süreçte Nursema'yı yalnız bıraktığı ve sadece kendisini kurtardığı için büyük bir pişmanlık yaşayacak. Evet, insan canavliyle ne yapacağını bilemeyebilir. Ama burada izleyicinin de aklında kalacak soru şu olacak. İlhami eşini geride bırakıp kendini dışarı attı. Asil ise hiçbir mecburiyeti yokken alevlerin içine girdi. Bu karşılaştırma bile Nursema ve İlhami ilişkisindeki dengeleri değiştirmeye yeter. Nursema belki ilk etapta bunu çok fazla önemsemeyecek. Hatta İlhami'yi suçlamamaya çalışacak. Ama içten içe bu durum onun kalbine işleyecek. Evlerini kaybeden Nursema ve İlhami'nin Ünal ailesinin evine yerleşmesiyle asıl gerilim burada başlayacak. Çünkü Ünal ailesinin evi zaten başlı başına bir kazan gibi kaynıyor. Ben özellikle Salkım'ın bu süreçte İlhami'nin üzerine gideceğini ve ona ince ince laf sokacağını düşünüyorum. Salkım zaten ağzına geleni söylemekten çekinmeyen, karşısındakinin yarasına basmayı seven bir karakter. Bu sözler İlhami'yi daha da kötü bir ruh haline sokacak. İlhami'nin bu baskıyı kaldırabileceğini düşünmüyorum. Bundan dolayı Nursema ile arasında yavaş yavaş bir soğukluk oluşabilir. Nursema başta onu korumaya çalışsa bile İlhami'nin kendi ezilmişliği ve kıskançlığı bu ilişkiyi daha da yıpratacak. Çünkü Asil artık Nursema'nın hayatını kurtaran adam olarak hikayenin merkezine yerleşecek. Öte yandan Nursema kendisini Asil'in kurtardığını öğrendiğinde ona karşı söylediği sözlerden dolayı büyük bir pişmanlık duyacak. Ben burada Nursema'nın Asil'in karşısına çıkıp samimi bir özür dileyeceğini düşünüyorum. Bu özür sahnesi çok önemli olacak. Çünkü Asil ağırbaşlı davranırsa Nursema'nın ona olan bakışı daha da değişecek. Nursema her ne kadar inkar etse de istemeden de olsa Asil'e giderek yaklaşıyor. Çok geçmeden ilişkisindeki sorunların artacağını ve ardından Nursema'nın İlhami'den boşanıp Asil'le bir aşka yelken açacağını düşünüyorum. Elbette bu hemen bir bölümde olacak bir şey değil. Senaristler bu hikayeyi ağır ağır işleyecektir. Önce Nursema'nın vicdanı, sonra İlhami'nin kıskançlığı, ardından Asil'in sessiz ama güçlü duruşu devreye girecek. Asil ve Nursema arasında kimsenin beklemediği bir anda bir yakınlaşma göreceğimizi düşünüyorum. Belki Nursema Asil'e teşekkür etmek için onunla konuşacak ve o anda ikili arasında biriken duygu ilk kez kendini belli edecek. Burada romantik anları izlememiz çok uzak değil. Şimdi gelelim Fatih'in Başak'ı aldatıp aldatmayacağına. Son bölümde Abdullah'ın Başak'ın bir çocuğu olduğunu öğrenmesinin ardından Başak ve Fatih gerçekten zor zamanlar geçirdiler. Evde herkesin bu ikilinin üzerine gitmesi Başak'ı çok zor bir durumun ortasında bıraktı. Başak zaten yıllardır taşıdığı bir sırrın ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Fatih ise yaşadığı bunca zorluğa, duyduğu hayal kırıklığına ve ailesinden gelen baskıya rağmen Başak'ı savundu. Bu nokta çok önemli. Çünkü eski Fatih olsa büyük ihtimalle Başak'ı yalnız bırakırdı. Yeni bölümde ise Fatih'in Ömer'e Başak'tan ayrılacağını söylediğini görüyoruz. Devamında Fatih'in bir kadınla yemek masasına oturduğu sahnede kafaları karıştırıyor. Başak ise Fatih'in eve geç gelmesinden şüpheleniyor. Tüm bunlar birleştiğinde insan ister istemez geldi bahar ayları, gevşedi Fatih'in gönül yayları demeden edemiyor. Ama ben açıkçası Fatih'in Başak bu durumdayken onu aldatabileceğini düşünmüyorum. Eski Fatih olsa kesin yapar derdim. Ancak karakter bunca bölümdür bambaşka bir kişiliğe dönüşmüşken bunun bir anda bozulacağını pek sanmıyorum.
Bence burada bize gösterilen sahneler daha çok yanlış anlaşılma ve ilişkiyi sınama üzerine kurulacak. Fatih belki işle ilgili ya da tamamen farklı bir nedenle biriyle görüşecek ve seyirci özellikle şüphede bırakılacak. Fakat Fatih'in gerçekten Başak'ı aldatması karakterin bütün gelişimini çöpe atmak olur. Ancak Fatih ve Başak'ın bu süreçte ilişkileriyle ciddi şekilde sınanacaklarını söylemek çok açık. İkili tekrar boşanma sürecine girebilir. Başak baskılara dayanamayıp evi terk edebilir. Yine de bu ikilinin kolay kolay ayrılabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü aralarında sadece öfke ya da kırgınlık yok. Aynı zamanda büyük bir bağ var. Fatih her ne kadar ayrılacağım dese de bunu daha çok yaşadığı çaresizlikten söyleyecek gibi duruyor. Başak'ın geçmişi, Cemo gerçeği ve Abdullah'ın baskısı bu evliliği zorlayacak. Ama bana göre final ayrılık olmayacak. Burada özellikle Fatih'in Başak'ın yanında durup durmayacağı belirleyici olacak. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. 136. bölümle beraber Başak'ın abisi Asaf dizimize dahil olacak ve bu karakterin sonraki sezonda da dizide yer alma ihtimali var. Yani Asaf'ın diziye boşuna dahil olmayacağı çok açık. Asaf da bence tam olarak böyle bir karakter olacak. Başak'ın hayatına, geçmişine ve ailesine dair bilmediğimiz yeni detayları onun üzerinden öğreneceğiz. Asaf'ın dizideki isimlerden birine partner olarak gelme ihtimali de var. Çünkü dizi yeni sezonun kapısını aralayacak karakterleri de yavaş yavaş oyuna sokar. Asaf hem Başak cephesini güçlendirebilir hem de evin içindeki güç savaşlarına yeni bir boyut kazandırabilir. Hatta geçmişten bazı gerçekleri ortaya dökerek dizinin gidişatını etkileyebilir. Bundan dolayı Başak'ın dizideki öneminin daha da artacağını ve Fatih'le Başak'ı gerçekten zor günlerin bekleyeceğini düşünüyorum. Son olarak Kıvılcım ve Ömer'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Kıvılcım ve Ömer sahneleri son bölümde çok az yer kapladı. Bu ikiliyi sosyal sorumluluk projelerinde görmemiz gerçekten çok değerliydi. Yaptıkları hareketlerle herkese örnek oldular. Ancak biz izleyiciler artık bu ikilinin sadece başkalarının sorunlarıyla ilgilendiği sahneleri değil, kendi ilişkilerine döndükleri sahneleri de izlemek istiyoruz. Dizinin en sevilen çiftlerinden biri olan Kıvılcım ve Ömer'in artık başkalarının dertlerini bir kenara bırakıp biraz kendilerine odaklanacağını düşünüyorum. Özellikle yalnız kaldıkları bir anda ilk romantik yakınlaşmanın gerçekleşmesi çok olası. Bu ikili arasında yıllardır biriken büyük bir duygu var. Ne zaman birbirlerine yaklaşsalar mutlaka bir kriz araya girdi. Artık sezon finaline doğru giderken senaristlerin izleyiciye bu aşkı yeniden hatırlatacağını düşünüyorum. Dizi uzun zamandır Kıvılcım ve Ömer'i zorluklarla sınıyor. Artık onların da mutlu olmaya hakkı var. Sonraki sezonda bu ikiliyi sınayacak yeni olaylar mutlaka göreceğiz. Ama sezonun geri kalanında en azından sezon finaline kadar birkaç bölüm romantik anlarını izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu da hem dizinin duygusal dengesini toparlar hem de izleyicinin uzun zamandır beklediği Kıvılcım ve Ömer sahnelerine kavuşmasını sağlar.